iPhone 15 128 GB. Yine görüyorsunuz zaten 70.000 ruble, 35.000 lira. Evvelinde yani 5 sene önce mesela Türkiye'den buraya 1000 lira getirdiğinde 20.000 ruble alıyordun. PlayStation 5'lere geldik. PlayStation 5 90.000 ruble arkadaşlar. Şu tarafta mesela en pahalılardan biri 150.000 ruble. 164 santim, 164 ekran. Marka Hisense ve Yandex'in kendi markası televizyonları var. Yandex markalı yani. O var. Bakın Beko 52.000 ruble. Herkese merhabalar arkadaşlar. Krasnodar'dan sizlere saygılarımı, sevgilerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Arkadaşlar Krasnodar'dayız söylediğim gibi. Ve belli bir süre maalesef ayrı kaldık. Hem YouTube'da hem Instagram'da söylemiştim. Oturma iznimi yenileme işlemlerimden dolayı maalesef belli bir süre seyahat edemedim. Bu yüzden ancak şimdi kısmet oldu. Tabi yani sadece oturma iznimde değil aslında. Ülkenin gündemi, işte deprem falan hepsi bir araya gelince maalesef yani video çekme hevesim kalmadı ya biraz bu aralarda. Ama yeniden kendimi toparladım, inşallah bomba gibi yeniden seyahatlerimize devam edeceğiz. Tabi bu arada yani tüm İstanbul'a ve tabii ki tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum yine depremler için ve inşallah bir daha yaşanmaz diyorum. Bunu demekten başka da elimizden bir şey gelmiyor yani. Arkadaşlar tabii bugünkü videomuzun konusu sizlere Rusya'daki elektronik eşya fiyatlarını göstereceğim. Rusya'da iPhone fiyatları, Rusya'da PlayStation fiyatları, tüm bunların hepsine daha yakından bakacağız. Ve bu sebeple sizi şu an arkamda görmüş olduğunuz alışveriş merkezine getirdim. Burası Krasnodar'ın en büyük, en önemli alışveriş merkezlerinden bir tanesi. İsmi Ozmol. Tabi bu arada bu reklam değil. Yani burayı sadece size göstermek amaçlı geldim. Herhangi bir reklam işbirliğimiz söz konusu değil bunlarla. Bu alışveriş merkezi tabi arkadaşlar birazcık şehrin dışında, şöyle enteresan da bir mimarisi var ve gerçekten büyük yani. Bir girişi burada, bir girişi de orada. Şimdi şu tarafa doğru geçiyorum. Tabi ilk evvela şunu söyleyeyim size, para birimi burada Rus rublesi geçiyor ve Krasnodar'dayız biliyorsunuz. Krasnodar neresi, nerededir diye ilk defa duyanlar olursa diye de şöyle kısaca açıklayayım. Krasnodar kenti Güney Rusya'da yer alıyor ve Rusya'nın büyük şehirlerinden bir tanesi diyebiliriz. Güney Rusya'nın özellikle 3 büyük şehrinden bir tanesi. Bizim de ülkemizden baktığınızda Ordu Samsun arasında bir yere düşüyor diyebiliriz. Ve girişi de burası. Bakalım girelim. Tabi çekim yapmaya herhalde izin verirler diye düşünüyorum. Klasik bir alışveriş merkezi. Krasnodar şehir merkezinin yaklaşık 6 kilometre dışarısında yer alan bir yer burası. Daha fazlasıyla Krasnodar havaalanına yakın bir yer burası. Yani havaalanı bölgesindeyiz. Şöyle şimdi ilk önce size kısmen buranın bir ambiyansını göstermek istedim. Neler satıyorlar, neler var, neler yok bir görün istedim. Şimdi bir elektronik mağazası bulmaya çalışacağım. Burası da kuyumcu. Böyle bir kuyumcuyu göstereyim size. Ne güzel şeyler var da. Здравствуйте. Сколько стоит 1 грамм золота? За грамм 6900. Ну да, от. 6000. Спасибо большое. Evet, neredeyse 6000 ruble dedi. Yani 3000 lira oldu. Hemen böyle bir
beyaz eşyaların olduğu bölümden başladık. Tabii ilk olarak başlamadan önce size şunu söyleyeyim. 1 Türk lirası 2.1 ruble, 1 dolar 82 ruble ve 1 euro da bugün itibariyle 92 ruble fiyatları. Bunlara göre hesaplayabilirsiniz. Tabii geçtiğimiz ay mesela 1 Türk lirası 3 rubleyken, yani daha kıymetliyken Türk lirası, bugün daha düşük oldu. Dolayısıyla burada gördüğünüz fiyatları ikiye bölmeniz gerekiyor ve şöyle göstereyim, bakın. Mesela şöyle bir buzdolabı 60.000 ruble, yani 30.000 lira. Şu %20 indirimle 47.000 ruble, 54.000 ruble sırasıyla, 68.000, 45.000, 36.000 diye gidiyor. Hatta şöyle benzer fiyatlarla gidiyor. 10 sene garantisi varmış ve fiyatı yazmıyor. Ama hemen yanındaki 45.000 markası Orange Beko var. Bakın Beko 52.000 ruble. Yine şöyle çift kapılı bir model var. Bu da 50.000 ruble. Ve şöyle bir buzdolabı da 84.000 ruble. Evet, çamaşır makineleri de burada 40.000 ruble, 31.000 ruble şekliyle, markası ve modeline göre değişerek gidiyor. 37.000 ruble. Tabii şu an bu markaların çoğusu ya Çin'den bu piyasaya girmiş olan markalar ya da Rus markaları. İşte 52.000 rubleye bir model var böyle. Şu yanındaki ise, ya da bu 85.000 ruble. Evet. Fiyatlar bu şekilde çamaşır makinelerinde de. Fırınlar yine 40.000 ruble var. 27.000 ruble var. 43.000 ruble var. 45.000 ruble var. Evet, yine bunlar da modeline ve kalitesine göre değişiyor. Mesela bu da 20.000 ruble, 10.000 lira gibi. Ve bu şekilde olanlar var. 22.000 ruble Orange Hot Point gibi. 15.000 ruble herhalde sadece üstündeki aygaz diye düşünüyorum bunu. Ya da tamamı da olabilir, bilmiyorum da. Ya da burada iki fiyat var. Üstündeki aygaz 34.000 ruble, aşağıdaki fırın 46.000 ruble gibi. Evet, fiyatlar bu ürünlerde bu aralıklarda değişiyor. Robot süpürgeler 56.000'e de var, 33.000'e var, 15.000'e de var. Evet, modeline, yine markasına göre ya da yaptıklarına göre fiyatlar değişiyor. 47.000 ruble ve 9.000'e de var. 7.000'e var. 5.000'e var. Var. Evet. Şu tarafa baktığımda da arkadaşlar burada evet 24.000, 23.000, 15.000 benzer fiyatlara gördüğünüz üzere bulunmak mümkün. Evet. Televizyonlar var arkadaşlar. 38.000 ruble, 55 ekran. 55 inç, yani 140 ekran arkadaşlar bu. 38.000 ruble. Markası da Hisense. Ve tabi arkadaşlar şunu tekrar söyleyeyim, burada bahsetmiş olduğum markaların hiçbirisi reklam değil. Tamamıyla burayı size göstermek adına çekiyorum. Bunu da açıkça sizlere söylemiş olayım. Şu tarafta mesela en pahalılardan biri 150.000 ruble. 164 santim, 164 ekran bu. 150.000, yani 75.000 Türk lirası diyebiliriz şu an itibariyle. Şöyle yine mesela standart, eğer bir televizyon almak isterseniz evinize, örneğin 45.000 rubleye var, 40.000 rubleye var. Şu aşağıda gördüğünüz, ya da 33.000 rubleye var. 140 ekran yine. Bu şekilde bir televizyonu rahatlıkla alabiliyorsunuz. Burada
Yani eminim Türkiye'de de benzer fiyatlara vardır ama tabii bu söyledim ya, marka Hisense ve Yandex'in kendi markası televizyonları var. Yandex markalı yani. Onlar mesela az önce gösterdiğim televizyonlar. Şu da mesela Konka diye bir marka. Fiyatı hemen bakalım. Herhalde üsttekinin aynı olabilir. 36.000 ruble. Arkadaşlar burası tabi yani hem Krasnodar'ın hem de Rusya'nın büyük elektronik mağazalarından bir tanesi ve her şey satılıyor. İçinde yani hoparlörlerden televizyona, beyaz eşya, her şey satılıyor. Dolayısıyla onları da şöyle ufak ufak size göstermek istiyorum. Mesela şöyle bir hoparlörün fiyatı 12.000 ruble. Şöyle bir JBL 77.000 ruble gibi. Veyahut da işte USB çift taraflı 800 ruble gibi. Görüyorsunuz birçok ürün var. Bütün ürün kalemlerini göstermek mümkün değil ama şöyle bir fikrinizin oluşması için en azından birer göstereyim. 450 ruble mouse. Bilgisayar ekranları ise 25.000 ruble, 70.000 ruble. Mesela herhalde bu gamer oyun oynayan arkadaşlar için 35.000 ruble diye düşünüyorum. 24.000 ruble, 26.000 ruble gibi gidiyor. En mesela ucuzlarından bir tanesi 18.000 ruble bu. Pahalısını ise az önce gördük galiba. O da evet, en pahalısı ise 70.000 ruble. Şu gördüğünüz model. Bu aralıkta değişiyor fiyatlar. Şu tarafta da bilgisayar ve bilgisayar ürünleri var. Tabii PlayStation Pro 2 TB. Bunun fiyatı hemen bakıyorum şimdi. Evet, PlayStation 5'lere geldik. PlayStation 5 90.000 ruble arkadaşlar. Şöyle PlayStation 5 Pro 2 TB olanı, 1 TB olanı 57.000 ruble. İkiye bölüyorsunuz söylediğim üzere bu rakamları Türk lirasına ulaşmak için. Evet. Bu şekilde bunlar. VR gözlükler 52.000 ruble. Konsol joystick dediğimiz yani kolu ise 6.700 rubleden başlıyor. O da sanırım modeline veya kalitesine göre değişiyor. Ben yani 20 yıldan beri belki PlayStation oynamadım, o yüzden çok da bilmiyorum şu an. İyi fiyatlar mı, kötü fiyatlar mı? Siz yine de onları söyleyin bana. Ona göre değerlendirelim. Evet arkadaşlar, bilgisayarlar da bu şekilde. Şöyle mesela hemen %30 indirimli 133.000 rubleye bir bilgisayar var. Markası Asus. Ekran kartı AMD Ryzen 7 yani ya da şu ekran kartı Nvidia GeForce. Herhalde bir oyun bilgisayarı yine. Şöyle bir tanesinin fiyatı 133.000 ruble. 90.000 rubleye var. 113.500 rubleye var. My Band'ın ismi. Armor Gaming mesela şunun markası. Bilmiyorum artık bu markalar Türkiye'de var mı yoksa Rusya'ya özgü mü? Onu siz söyleyin bana. Mesela buradaki fiyatlar böyle ama mesela şu marka ne? Bilmiyoruz. i5 bir bilgisayar 115.000 ruble. Evet. Daha düşük modelleri herhalde 92.000 ruble, 87.000 ruble ve 67.000 rubleye bilgisayarlar var. Asus VivoBook ise 53.000 ruble sevgili arkadaşlar. Evet. Mesela şöyle i7 işlemcili bir bilgisayar 70.000 ruble. Bu tarafta da Honor 58.000 ruble ve bu da Asus VivoBook 50.000 ruble yani 25.000 lira şu bilgisayar. Bu ise 59.000 ruble. Evet, sanki fiyatlar çok da mesela Huawei i5 işlemcili bir bilgisayar MateBook 50.000 ruble.
Daha tanıdık markalar burada. Bu şekilde fiyatları. Acer var, Huawei var. Infinix diye bir marka var. Tespo herhalde, bu Rusça bir marka. Evet, onun da fiyatı 50.000 ruble. i5 işlemcili. Tabi birçok özelliği var fakat bunların hepsini anlatmam, saymam zor. Evet arkadaşlar, ve telefonlara geldik. Daha doğrusu iPhone'lara geldik. Şurada hemen ben size modelleri ve fiyatlarını hızlı söylemek istiyorum. Apple iPhone 15 128 GB. Rengini görüyorsunuz zaten. 70.000 ruble, 35.000 lira. Yine iPhone 15 128 GB aynı model. Şuraya geçiyorum. iPhone 16 128 GB 61.000. iPhone 16e 128 GB 61.000 ruble. iPhone 14 128 GB 62.000 ruble diyebiliriz. Evet, şurada 16'lara bakıyorum. iPhone 15 var burada yine 128 70.000. iPhone 16 düz 128 GB 79.000 ruble. Renkleri yine aynı fiyatta. Herhangi bir fiyat değişikliği yok. Ve iPhone 14 256 GB 79.000 ruble. Söylediğim gibi arkadaşlar, fiyatları ikiye bölün ve en son çıkan iPhone 16 Pro 123.200 ruble. 15 Pro Max 120.000 ruble. Evet, şurada farklı bir model var mı ona bakıyorum. Şurası var gördüğünüz gibi. iPhone 16 Pro 166.000 ruble. iPhone 16 Pro Plus 1024 GB 180.000 ruble. 166.000 olan da yine 1024 GB'tı. Evet, bu şekilde. Şu da iPhone 16 Pro Max 158.400 ruble. Evet, telefonlar da böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu arada arkadaki görevli arkadaşla konuştum. Yani her marka varmış aslında. Herhangi bir markanın olmaması söz konusu değil, fakat kendi markaları da var. Onları da satıyorlar ve şu an istediğiniz herhangi bir markayı bulabiliyorsunuz, fakat sipariş ile geliyormuş. Onu söyledi. Şimdi size ikinci bir mağaza seçeneğini de göstermek istiyorum. Burası birazcık daha hemen hemen benzer diyebiliriz. Başka bir mağaza ancak burası. Şimdi onların ürünlerini göstereceğim ve ilk olarak telefonlarla bir başlayalım bakalım. Orada iPhone'ları göstermiştim. Burada size hemen Z Flip 6 ile başlayayım. Samsung 100.000 ruble, 120.000'den 100.000 rubleye düşmüş. A55 42.000'den 31.000 ruble indirmişler. Öyle söylüyorlar en azından. A36 39.000 ruble ve bunun markasının yine A36 35.000 ruble. Tablet S10 92.000 ruble burada. Evet, S24 Ultra 85.000 ruble arkadaşlar. Şu var, Z Flip, Z Fold, özür diliyorum, Z Fold 6 150.000 rubleye satılıyormuş burada. Kulaklık Galaxy Buds 3 Pro 18.000 ruble. Evet, Galaxy S24 FE, bu da 60.000 ruble, 30.000 lira. Saat Galaxy Watch 7. Şöyle yakından göstereyim. 24.000 ruble. Yani arkadaşlar, ben bir seneye yaklaştı benim Türkiye'den en son Türkiye'ye gelişim. Dolayısıyla bu da Galaxy Watch 7, birazcık daha haki rengi. 28.500 ruble. Evet, benim Türkiye'den yani en son gelişim geçtiğimiz yıl
Temmuz ayındaydı. O yüzden fiyatlar biliyorsunuz her an değişiyor maalesef. Her gün değişiyor. O yüzden bunların değerlendirmesini siz yaparsanız çok müteşekkir olurum. Çünkü ben gerçekten de hakim değilim şu an Türkiye'deki fiyatlara. Şimdiden teşekkür ederim. Ya tabii ben onları alamam. O kadar da param yok derseniz de artık elektronik saatin de ne bileyim telefonumda birçok çeşidi var. Mesela 11.000 ruble, 5.000 lira, 5.000 lira gibi Honor falan ya da eski Samsung modelleri bu şekilde 5.000 liraya falan var. Mesela şurada Honor var. Honor. Onu da göstereyim. 27.000 ruble. X9C serisiymiş. Elektronik saati 11.900 ruble. Şöyle evet 140.000'den 94.000'e düşmüş olan bir modeli var. Honor Magic 7 Pro gibi. Evet. Burada da yine gördüğünüz üzere arkadaşlar tabletleri var. 36.200'den 13.000'den 14.000'den 13.000'e kadar birçok fiyat görmek mümkün. Bu mağazada da iPhone'lar burada 16 Pro Max 166.256 GB. 2'ye bölersek 84.000 82.000 falan gibi bir şey yapıyor. 82-83 gibi bir şey yapıyor. Bu da artık. Yani tabi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir de son bir ay içerisinde Türk lirası rubleye karşı da aşırı değer kaybetti. Bu sebeple maalesef bunlar normalde eskiden 3'e böldüğümüz rakamlar şu an için 2'ye bölüyoruz. O yüzden gerçekten burada da artık bir cazibesi kalmadı gibi bir şey oldu. Eskiden burada almak daha avantajlıydı. Ama şimdi pek cazibesi kaldı diyemeyiz. Ben yine fiyatları göstermeye devam edeyim. Şurada da Apple Watch'lar var. Mesela arkadaşlar şu Watch S8 45.000 ruble. Bu SE 32.000 ruble. Ve şurada MacBook var. Mac Air 13 M2 8 core. Yani bu da 114.000 ruble. Burada iPhone'ları bu cam mekanın içerisine almışlar. O mağazada da öyleydi. Bir de onu anlatıyordum buraya gelmeden evvel. Yani o mağaza mesela birçok ürünü ya bütün aslında markaları siparişe göre getiriyor. Sipariş veriyorsunuz. İnternet sitesine ya da alıyorsunuz. Onlar size yolluyorlar gibi işliyor burada daha fazlasıyla. Zaten ellerinde olan modelleri de böyle gördüğünüz üzere satıyorlar. Evet arkadaşlar bu mağazadaki televizyonlara da bakacak olursak örneğin bakın 28.000 rubleymiş 22.000 rubleye düşmüş. Süper Sena yani süper fiyat yazıyor. Gerçekten yani böyle bir televizyonu da herhalde bilmiyorum. Markası da Siber yani Siberbank var. Buranın en büyük bankası diyebiliriz. Onların televizyon markası gibi. Türkiye'de yani 11.000 lira yapıyor. Alınabilir mi bilmiyorum. Yine siz söyleyin. Şurada 40.000 rubleye bir televizyon var. Yine bu Toshiba bakın mesela Toshiba televizyonda 40.000 ruble. Şu tarafa doğru bakayım yine Hisense 38.000 ruble. Tekrar şunu da hatırlatayım arkadaşlar bu markaların hiçbirisi ile herhangi bir reklam bağlantım yok. Yani sadece sizlere burada göstermek maksatlı çekiyorum bunları. Mesela şu 100.000 ruble Google TV 55 inç yani 164 santimetre 164 ekran 100.000 ruble 50.000 lira. Yine en büyük en pahalı herhalde televizyon budur diye düşünüyorum. Bakıyorum 225.000'den 160.000'e inmiş. Fiyatı ise 160.000'e inmiş. Modeli Samsung QLED. Bayağı büyük bir televizyon. Smart TV. Evet Smart TV'ler yine 170.000'e var. Büyük ekran yani bunlar bayağı büyük. Yazmamışlar kaç ekran olduğunu. Çıkartamıyorum ama fiyatı 170.000, 170.000, 350.000. Yani pahalı modellerde
yok değil, var. Şöyle ama standart bir televizyon almak isterseniz herhalde işte 125 bin 100 bin civarı bir şeye, bir paraya iyi bir televizyon alabilirsiniz burada. Evet, mutfak eşyaları, araç gereçler, her şeyin olduğu bir yer. 44 bin ruble. Şöyle bir fırın ve davlumbazı sanırsam 40 bin ruble. 58 bin ruble. Evet. Şöyle fırınlar var. Bunlarda 38 bin ruble. 35 bin ruble. 25 bin ruble gibi gidiyor arkadaşlar. Mikrodalga fırınlar 15.600 ruble. 9.000 rubleye de var. 12.000 rubleye var. Evet. Bu fiyat aralığında değişiyor. Yine en pahalısını görmeye çalışıyorum. 20.000 ruble. 13.000 ruble. 12.000 ruble ve en ucuzlarından bir tanesi de 6.500 ruble. Özür diliyorum. 5.500 rubleye de şöyle bir model var. Yani aslında kazancınıza her keseye göre sanki fiyatlar var gibi gördüm ben. Ama dediğim gibi bu bir kıyaslama videosu değil. Ama yine de en azından fiyatları kıyaslamanız açısından, görmeniz açısından, başka ülkelerde nasıl yaşıyorlar, nasıl yaşanıyor, bunları bilmeniz açısından sizlere buraları gösteriyorum. Arkadaşlar, burası da ilk gezdiğimiz mağazayla hemen hemen aynı konseptte bir mağaza. Fiyatlar da yine benzer, 3 aşağı 5 yukarı. Evet, bu şekilde gösterilebilecek bütün ana kalemleri gösterdiğimi düşünüyorum, umut ediyorum. Ve evet, şimdi dışarı çıkacağım. En son gözüme şu göstermediklerimden şunlar geldi. Toaster, tost makinesi diye bildiğimiz makineler 4.000 rubleden başlıyor. 25.000 rubleye kadar, 40.000 rubleye kadar yine çıkıyor. Kalitesine ve özelliklerine göre değişerek. Fritözler ya da bu air fryer 17.000 ruble, 8.000 ruble, yani 8.700 ruble, 8.000 ruble, 5.000 rubleye kadar olan modelleri de var. Şöyle yine en pahalısı 16.000, 17.000 ruble. Arkadaşlar, burada 3 tane ayrı mağaza var. Elektronik üzerine uzmanlaşmış olan ve bunlardan en sonuncusuna girdim. Orada da yine mesela iPhone 16 Pro Max 256 GB'ı 150.000 rubleye satıyorlar. Orada 165.000 rubleydi yanılmıyorsam. Yani arada 15.000 ruble fark var. Gayet iyi bir fiyat. Onu da sizlerle paylaşmak istedim, göstermek istedim. Yine 64 GB iPad var. 10.2 inç 30.000 diyebiliriz. 31.000. 64 GB, rengi değişik sadece, o yüzden fark. Ve AirPods Pro 2. jenerasyon 25.000 ruble. Yani ikiye bölersek 25.000 ruble. Evet, iPhone'lar da yine bu 3. mağazada da bu şekildeydi. Zaten diğer modeller 13 Pro Max mesela 13 Pro Max değil, özür diliyorum, 13 sadece 53.000 14 128 GB 65.000 ruble ve böyle artarak gidiyor. Mesela şurada son modellerden iPhone 16 Pro 128 GB'da 114.000 ruble arkadaşlar. Evet, burası da 3. mağazamız. Arkadaşlar, alışveriş merkezinin mimarisi de böyle. Gerçekten devasa bir yer. İsmi de Özmol buranın. Krasnodar'ın dışında ben evden buraya 2 vasıtayla geldim. Yani şöyle marşrutka minibüsler, onlardan 2 tane kullanarak geldim. Geri giderken de artık herhalde yine 2 ya da 3 tane kullanarak gideceğim. Bakalım. Genel olarak fiyatlar böyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere altın fiyatları, yani 22 karat altın
şu an Türk lirasıyla yanılmıyorsam 3000 lira civarı falan gibi bir şey yapıyor gramı. Türkiye'de şu an benim bildiğim 4000 ve üstü, ama o 24 karat altın da olabilir. Ve tabi ayrıca diğer fiyatlar da sanki hemen hemen aynı gibi, ya da burası yine bir tık daha ucuz olabilir elektroniklerde diye düşünüyorum. Fakat daha evvelinde, yani 5 sene önce mesela Türkiye'den buraya yani 1000 lira getirdiğinde 20.000 ruble alıyordun. Bir Türk lirası 20 rubleydi. Bugün bir Türk lirası 2 ruble. Maalesef gün geçtikçe geriye giden bir yani değer kaybı söz konusu ve bu şekilde devam ediyor. Yapacak da pek bir şey kalmıyor. Durum şu an bu. Şu an itibariyle buraya 1000 lira getirdiğinde 2000 ruble alıyorsun. Evet, durum bu genel anlamıyla. Yapılması gereken, eklenmesi gereken başka şeyler varsa, sizin düşünceleriniz varsa lütfen benimle söylediğim gibi paylaşın. Değerlendirmeleri siz yapın ve hep beraber yorumlarda buluşalım. Durakta burası arkadaşlar. Şimdi buraya bizim otobüsümüzün gelmesini bekliyoruz. Krasnodar'ın merkezine geldim. Krasnodar'a döndüm. Ve tabi artık bu videoyu da noktalama zamanı geldi, bitirme zamanı geldi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Krasnodar'dan sevgiler.